İnternetten günlük 1000 pound kazanmak gerçekten hayal mi? İşte bu videoda ben kendim yaptım. Günlük 16.000, 17.000, 5.000, 10.000 pound her gün düzenli olarak geldiğini görüyorsunuz ve bu yıllardan beri devam ediyor. İyi tamam da siz nasıl yaparsınız? Hadi gelin bu videoda sizlere e-ticaretten ya da internetten kısa yoldan zengin olmanın yollarını anlatayım. Şimdi öncelikli olarak beni tanımayanlar için ismim Akın. Size gösterdiğim rakamlar benim gerçekten günlük olarak kazandığım rakamlar. Fakat siz nasıl kazanacaksınız? İşte asıl işin önemli tarafı bu. Bakın hep beraber serüvenin en başına geçelim. Serüvenin en başında internetten para kazanmak için Google ya da YouTube ya da çeşitli tarayıcılar üzerinden araştırmaya başladınız. Ya da etrafınızdaki bir arkadaşınız bu işi yapmaya başladı ve size söyledi ve kulak misafiri oldunuz. Ya da okuduğunuz üniversitede, kampüste ya da bulunduğunuz yerde bu işle uğraşan birisi var ve sizin de ilginizi çekti. Tabii internetten para kazanmak, uyurken bile para kazanmak, sabah kalktığınızda binlerce pound para kazanmak. Bunlar gerçekten mümkün mü? Yani insanlar gerçekten bu kadar para kazanabiliyor mu diye sormaya başladınız. Şimdi hikayenin en başındaki kısma gelelim. İnternetten para kazanmak ne kadar mümkün ve yaşayacağınız bütün aşamaları gelin sizlerle beraber paylaşalım. Öncelikle ben 16 senenin üzerinde bu ticarette sürekli olarak e-ticarette satış yapıyorum. Gerek kendi alanımda belki çok satış rekorları kırdım. Dünyanın neredeyse 173 ülkesinde 3 milyona yakın artık öğrencim var. Ve onlardan öğrendiğim ve onların öğrettiğim, elimden geldiğince güzel bir şekilde ticaretlerini yönettiğim süreçlerde öğrendiğim hayat değiştirici bilgiler var. İşte bu videoda da sana bunu anlatacağım. Lafı uzatmayalım. Gelelim gerçekçi olalım. İnternetten birisi baktı telefonuna ve günlük binlerce pound ya da işte örnek veriyorum eBay'de açılmış olan dükkanda bir baktınız işte binlerce poundluk satış ya da 10 binlerce poundluk satış. Bir ayda 13.000 pound. Diğer ayda baktığınız zaman yüzlerce, binlerce hatta milyon kazanan dükkanlar var. Ve kulağa çok hoş geliyor değil mi? Bu dükkanları ben yönettim. Fakat buradaki anlatmaya çalıştığım şey bu dükkanın kimin yönettiği değil. Buradaki anlatmaya çalıştığım şey hadi biz de bu işi yapalım. İşte başlangıçta yanlış başladığınız için sonunuzda büyük ihtimal öyle gidecektir ama yanlış ya da eksik dediğim şeyler var burada. Şimdi internetten para kazanmaya başladığınız, hadi gelelim nasıl başlıyor süreç. Gelin sürecin neresinde olduğunu anlarsanız şimdi size nasıl çıkış yapacağınızı da söyleyeceğim. Ve böylelikle cebinizdeki para cebinizde kalacak. Çünkü insanlar her zaman parasını internetteki insanlara daha çok veriyor. Neden olduğunu anlatacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bildiğiniz üzere e-ticaretten para kazanmak istediğinizde internete yazacaksınız. İnternetten para kazanmak. Önünüze YouTube videoları çıkacak. Anket yaparak, affiliate yaparak, kripto parayla, forex yaparak, dropshipping yaparak, yapay zekayla, AI sistemiyle, SaaS sistemiyle, Shopify dropshipping, Amazon FBA daha sayayım mı? Emin olun ben bunların hepsinden para kazanıyorum zaten yıllardan beri ve hepsini denedim ve hepsinin bana ne kadar kazandırdığını ve ne kadar aldığını ya da ne kadar zamanımı aldığını da anlatacağım. Sonra siz kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Çünkü bütün iş modellerini denemeye belki ömrünüz yetmeyebilir. Belki o kadar istekli olmayabilirsiniz. Öncelikli olarak her şeyden önce şunu anlamamız lazım. Size hoş gelen şey, insanların size sunduğu şey internetten para kazanmak. Uyurken bile para kazanmak. Ay ne güzel sabah kalktınız binlerce pound. Diyebilirsiniz ki Akın senin de böyle videoların var. Evet benim de böyle videolarım var ama ben her videoda şunu altını çizerek söylüyorum. O kadar bilgiye sahipsiniz. Bu konuda hiçbir şey için düşünmenize bile gerek yok. Ben bugün sizlere bu paraları gösteriyorum. Diyorum ki bu kadar para kazandım ama ilk başladığımda size bu paraları kazanabiliyor muydum? Aslında bunu sormanız lazım kendinize. Yani bu kişi ne öğrendi de bu paraları kazanabiliyor? İşte asıl sorulması gereken soru bence bu. Çünkü benim öğrendiğim şeyi öğrenmeniz lazım ki eğer bu paralara ulaşmak istiyorsanız siz de kendi hayatınızda ulaşın. Peki hadi gelelim hikayenin en başına. İnternetten araştırdığınız yüzlerce şey ve bunların %90'ında bir hizmet sattığını gördünüz. Eğitim sattığını ya da danışmanlık verdiğini. Okey. Nereden başlayalım? Örnek veriyorum. Param yok ya da belki birikmiş 1000, 2000, 5000, 10.000 pound param var ya da belki üzeri var. Yatırım yapmak istiyorum. Şimdi nereden başlamalıyız? Hani hangisi daha çok para kazandırırsa ondan başlayacağız tabii ki tamamen bir Türk mantalitesi olarak. İşte burada bu şekilde ilerleyenler neredeyse çoğu parasını kaybediyor. Çünkü bilmediği bir ticarete girdiği için öğrendiği her bilgi genel olarak ona
genel olarak ona ne oluyor arkadaşlar? Bedel olarak geri geliyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey buradaki senaryoda bir şeyi tecrübe ediniyorsunuz ve tecrübe edince ne oluyor? Bunu da parasal olarak veriyorsunuz. Şimdi hangisinden başlayalım ya uzatma diyebilirsiniz ama anlamanızı istediğim ilk nokta bu. Çünkü herkes burada zaten yanlış yola gittiği için gün sonunda başarılı olamıyor. Hepsinden para kazanabilirsiniz. Hepsinden milyon da kazanabilirsiniz. Ben yaptığım, gösterdiğim, her gün böyle satışlar yapıyorum. Hepsinden de ayrı ayrı gelir kaynaklarım var. Burada ilk sorulması gereken soru şu. Ben orada değilken hangisi bana para kazandırıyor? Bakın bu çok önemli bir şey. Benim kaç tane Amazon dükkanım var, kaç tane eBay dükkanım var, arka tarafta Shopify dükkanlarım, Etsy dükkanlarım var. Ve bunların benim ne kadar zamanımı aldığını biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. Ben biliyorum. Çünkü bedelini ben ödüyorum. O paraları da o yüzden kazanıyorum. Fakat siz buna hazır mısınız? Yani bunun bedelini ödemeye hazır mısınız? Saatler boyunca, gece boyunca, sabah boyunca bu paraları kazanmaya hazır mısınız? Hazırsanız bu kadar saatinizi bu işe ayırabilir misiniz? Yani bugün maaşlı çalıştığınız iş, örnek veriyorum size 50.000 Türk Lirası para veriyor. Arka tarafta internetten bir tane satış yapıyorsunuz. Ben bir günde mesela milyon kazanmışım. Oluyor mu öyle? Oluyor ama herkes için değil. İşte buradaki büyük yanılgıyı lütfen herkesin anlamasını istiyorum. Yıllar boyunca herkesin para kazanması için on binlerce kişiye yani ücretli ücretsiz eğitimler verdim. Ve şunu fark ettim. Kısa yoldan para kazanmak diye bir şey yok. Bunu aklınıza kim soktuysa bence lütfen çıkartın. Çünkü kısa yoldan para kazanmak diye bir şey var ama o bilgiye sahipseniz. Örnek veriyorum ben bugün oturup bana içinizden herhangi biri bilgisayarını getirsin. 10 dakika sonra ben onun e-ticaret dükkanında satış yapabilirim. %90 ihtimalle. Tabii ki şans faktörü de var işin içerisinde ama şunu demeye çalışıyorum. Bu bildiğim bilgiyle aynısını istediğim dükkana yapabilirim. Yaparım demiyorum ama şunu demeye çalışıyorum. Bu bildiğim bilgi bende işe yarıyor. Ve umarım ötekilerinde de işe yarar. Ve sizin odaklanmanız gereken şey burada şu. Ben orada yokken bile hangisi bana para kazandırır? İşte burada ikinci aşamaya geçmeniz gerekiyor. Asıl sorulması gereken soru birincisiyle ikincisi arasındaki şey şu. Örnek veriyorum eBay mi? eBay para kazandırıyor mu? Arkadaşlar artık bu konuyu bence tartışmayalım. Anlatmaya çalıştığım şey eğer siz eBay'de para kazanıyorsanız ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz 3 saat yazılımlara para veriyorsunuz. Ürün araştırıyorsunuz. Ürünleri dükkanlarınıza listeliyorsunuz 2 saat. Etti mi size 5 saat ve diyelim günde 20 tane siparişiniz geliyor. Onları manuel bir şekilde gönderiyorsunuz. Takip numaralarını çeviri yapıyorsunuz. Etti mi size 4-5 saat? Ne oldu? 10 saat. Ama diyebilirsiniz ya ben öteki işimde de 10 saat çalışıyordum. Şimdi kendi işim. Evet çok mantıklı. Fakat bunu sizin için yapay zeka otomatik yapsa ve siz bu yaptığınız işi 7/24 çalıştıracak bir hale gelseniz 10 dakikanızda aynı paraları kazanırsınız. Ve burada 10 saat ömrünüzden kazanmış olursunuz. Ve işte burada da daha çok büyük paralar kazanmak istiyorsanız boş vaktiniz olacağı için evet ben bu ticaretimi nasıl daha iyi boyuta getirebilirim gibi kendilerinize soru sormaya başlarsınız. Hayatınızda neden yaşadığınızı anlarsınız. Aynı şey Amazon'da da geçerli. Amazon'da dropshipping yapıyorsunuz. Amazon Kanada'da alıp Amerika'da ya da tam tersini yapıyorsunuz. Ya da Arabistan'da ya da Suudi Arabistan'da ya da Arap Emirlikleri'nde nerede yapıyorsanız artık. Aynı senaryo. Yazılımlara para veriyorsunuz. Yazılımlar sizin adınıza ürünleri buluyor. Ayrıca bulan yazılımlar da var ayrı. Bunlara para veriyorsunuz. Eğitimlere para veriyorsunuz. Burada ciddi anlamda paralar. Ve hesaplarla ilgili bir sorun olduğunda danışmanlara ekstradan ciddi paralar veriyorsunuz. Ve arka tarafa baktığınızda en aşağı 3.000-5.000 pound ticaretinize veriyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz şirket kurmanız gerekiyor. $1.000 daha oraya. Arka tarafta depo tutmanız gerekiyor. $1.000 daha oraya. Arka tarafta dükkan büyüyor. Dropshipping'den artık private label'a doğru geçiyorsunuz. Ve böyle firmalar sizlerden hizmet ciddi paralar alarak işinizi büyütüyorsunuz. Bu böyle ilerler aslında. Olması gereken de budur zaten ama şunu demeye çalışıyorum sizlere. Ne kadar vaktinizi verdiniz günlük? 10 saat. Hadi gelelim affiliate marketing'e. Affiliate marketing nasıl çalışır? Affiliate marketing insanların ürünlerini promote yaparsınız. Videolarını çekersiniz, reklamlarını yaparsınız. Tıklanma başına onların linkini kullandığınızda biri alırsa size binlerce pound verir.
Affiliate marketing'den kaç tane insan milyon kazandı biliyor musunuz? Bence Google'dan bir araştırın. Yüzlerce insan. Hem de çok ufak yaşlarda başlıyorlar. Çünkü niye? Affiliate marketing sistemi şu şekilde çalışır. Bu dijital bir ürün olduğu için ve size ait bir ürün olmadığı için sistem şu şekilde ilerliyor. Siz bir video yapıyorsunuz. 5 dakikalık bir video diyelim. Videoyu aldınız, koydunuz. Milyonlarca insan gördü. Linke tıklayarak o ürünü satın aldılar. Ürün sahibi siz değilsiniz. Ürünle ilgili bir promosyon ya da ürünle ilgili bir destek verecek kişi siz değilsiniz. Arka tarafta şirket size bu satıştan diyelim $100 ya da 100 pound neyse kar marjı bu parayı veriyor. Bu para size her gün geliyor düzenli olarak. Yani baktığınız zaman buna ne kadar vakit verdiniz? Ya işte bir yıl önce bir tane video çekmiştiniz diyelim. 1 milyon görüntülenme aldı o yüzden. Şimdi sizce hangisi mantıklı? Burada anlatmaya çalıştığım Amazon kötü, eBay iyi, Shopify böyle demiyorum. Dediğim şey şu. Yaptığınız iş sizin içerisinde olmamanız gereken bir iş ama o işi de herkesten iyi bilmeniz gereken bir şey. Yani burada o şeyleri herkes gibi böyle en aşağıdan yukarı çıkmanıza gerek kalmadan yapacak bir şey olması lazım. Ve bu günümüz teknolojisiyle yapay zeka tarafından sağlanıyor. Örnek veriyorum, ben artık bilgisayarlarımla bile çalışmıyorum. Bilgisayarlarıma komut veriyorum ve o benim adıma ürün araştırıyor, ürün buluyor, ürünü dükkana yüklüyor. Ve 5 dakika içerisinde benim 5 saatte yapacağım şeyi yapıyor. Komut veriyorum, affiliate market şirketlerine kayıt oluyor. Komut veriyorum, affiliate market şirketlerinin için video yapıyor. Beni klonluyor, benim sesimi ve videolarımı kullanarak sosyal medya platformlarında paylaşıyor. Ondan sonra tüm sosyal medya platformlarında sahneler açıyor. Yani şu an böyle konuştuğum zaman örnek veriyorum. Diyorum ki ona benim videomu çek, şunu yap, bunu yap, bunu yap. Sonra bir bakıyorum 200 tane farklı platformda, farklı sosyal medya hesaplarının platformlarında benim 30 saniyelik bir videom paylaşılmış ve bir anda 1 milyon görüntülenme almışım diğer bütün toplu hesaplardan ve her o linke tıklayan bana para kazandırmış. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Hani derler ya work hard, play hard. Hep bize öyle öğretmişlerdir. Öyle değil o. Ben de zamanında öyle sanıyordum. Çok çalışayım, günlük 15 saat çalışayım, daha çok para. Değil. Siz çalışmadığınız sürece para kazanırsınız. Çünkü para için çalışan birisinin para kazanmaya vakti olmaz. Bunu her zaman aklınızın bir köşesinde tutun. Şimdi iyi, hoş, akın her şeyi anlattın. Hani affiliate marketing, benim orada olmamam gerekiyor. eBay dropshipping. Ben ne yapacağım? Hala emin değilim diyorsanız videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü anlatacağım aşamaları doğru bir şekilde ilerlerseniz zaten olayı çözeceksiniz. Şimdi gelelim 3. maddeye. Hangi ticareti seçersiniz seçin, size bırakıyorum. Orada olmamanız gereken bir ticaret olduğunun altını çizerek burada vurguladım. Hangisi? Bu arada bütün saydığım ticaretleri de yapay zekayı kullanarak bu süreci atlatabilirsiniz. Ben burada İngiltere'de özellikle Londra'da çoğu artık benim gibi girişimci olan herkes yaptığı tek şey Forex yazılımları, yapay zeka yazılımları alıyor. Al sat yapıyor yapay zeka ve yani hatta birkaç tanesini ben YouTube'da bile denk geldim videosuna. Ya bir saatte 100.000 pound kazanıyor. 100.000 pound arkadaşlar. Güzel bir para. Bir saatte çok iyi bir para. Yani bu mümkün olduğunu da çocuk gösteriyor. Helal olsun. Çok tebrik ederim. Yani yapay zeka güzel çalışıyor. Şimdi bunu eskiden öyle değildi biliyorsunuz. Eğer varsa zamanda uğraşan böyle bilgisayar başında uyumazdınız. Uyurken bile telefon elinizdeydi. Acaba düştü mü, azama çıktı mı diye. Şimdi yapay zeka sizin adınıza verdiğiniz komutları takip ederek ilerliyor. Ne zaman alacağını, ne zaman satacağını biliyor. Bu arada kesinlikle profesyonel bir insanlarla hangi alanı seçecekseniz çalışın ama buradaki anlatmaya çalıştığım şey buydu. 3. madde. 3. madde arkadaşlar, eğer siz bu ticaretlerden bir tanesinin hangisini seçtiyseniz hepsinin de para kazanabilirsiniz. Tekrar onu söylüyorum. Yani eBay'de de başlasanız para kazanırsınız. Shopify'da da başlasanız para kazanırsınız. Aynısı Amazon'da. Sadece giriş paraları biraz birbirinden farklı. eBay'de ortalama $100'la başlayabilirken Shopify'da ortalama olarak $1000'a yakın paranızın olması gerekiyor. Amazon'da ortalama olarak 1000 pound'la en aşağı 5000 pound'luk bir paranızın olması gerekiyor. Yani demeye çalıştığım şey diyebilirsiniz. O zaman Amazon daha iyi. Ben 1000 pound verirsem daha çok para. Değil. Hepsinde de daha aynı parayı kazanabilirsiniz. Çünkü buradaki olay sizin cebinizdeki para değil, sizin bildiğiniz bilgi. Bu parayı diyor. İnsanlar o yüzden para alabiliyorsunuz. Yani bu yanlış yanılgıyı da burada kırmak istiyorum. 4. Denize düşen yılana sarır. Bence bu bizim ülkemizde gördüğüm özellikle eğitim alanındaki insanların çok yaptığı şey. Bildiğiniz üzere internette yüzlerce binlerce video var ve hangisi doğru söylüyor, hangisi yalan söylüyor ya da hangisi bana bir şey satmaya çalışıyor ya da hangisi satmamaya çalışıyor, bir şey veriyor. Şunu anlamamız gerekiyor.
Bir insan bildiği bir bilgiyi sizle paylaşıyorsa ve bu bilgi size ücretsiz olarak sunulduysa ve sunulan bu ücretsiz bilgiden siz para kazanabiliyorsanız bence bu insanın eğitimini alın. Kim ne derse desin. Eğer bu insanın sunduğu bilgi sizin için faydalı bir bilgi değil ya da sizin için çalışacak bir bilgi değilse bence o insanlardan uzak durun. Ben dahi olsam. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum çünkü. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Yani buradaki senaryoda herkesin kendine uslup bir tarzı var. Anlatım tarzı, içerikleri, bildiği bilgiler ve de öğretebileceği bilgiler. Ama burada dipnot geçmek istiyorum. Çünkü onlara para vereceksiniz. Kim olursa olsun, ben dahi olsam. Şuna dikkat edin. Bu insanlar kaç seneden beri bu ticareti yapıyor? Yani emin olun bu çok önemli. Çünkü bir tecrübe katılıyor. Örnek veriyorum. Ben ne kadar e-ticaret alanında da iş yapsam 16 seneye yakın bir süreden beri ben dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kültürlerde satışta yaptım. Dükkanlar açtım fiziki olarak. Orada çalıştım. Oranın atmosferini oradan öğrendiğim yüzlerce farklı bilgiler var. Bu kadar insanın arka tarafta öğrettiğim bilgilerden bu kadar para kazanması o yüzden böyle tuhaf gelebilir. Ama bunlar hayat tecrübesi arkadaşlar ve bunları hiçbir eğitimle satın alamazsınız. Bunu yaşayarak öğrenebilirsiniz ancak. Yani insan, ben kendi eğitimlerimde bile gösteriyorum. Litvanya'da alıp satıyordum, işte bu farklı yerlerde alıp satıyorum, İngiltere'de gidiyorum, kütüphanelerden alıyorum. Ama bunu siz yaşamazsanız video olarak gördüğünüzde ne yapıyor bu dersiniz. Ama arka tarafta ben binlerce pound para kazanıyorum. Örnek veriyorum. Bu bilgiyi tecrübe etmeniz lazım. Çünkü işin içerisine girdiğiniz zaman her şey çok farklı oluyor. Peki kimi seçmelisiniz? Örnek veriyorum. Bu işi gerçekten arkadaşlar en aşağı bana göre bir alanda uzman olmak için en aşağı 3 yıl tecrübe sahibi olması gerekiyor. YouTube'dan mı bakıyorsunuz? Gidin YouTube kanallarındaki ilk attığı videolara bakın. 3 seneyi geçmediyse lütfen bence uzak durun. Çünkü niye biliyor musunuz? Daha kendi öğrenmediği bir şeyi size nasıl sunabilir? Ya ben yüzlerce insan görüyorum. Hepsi milyonerim diye video çekiyor. Yani saygı duyuyorum. İnşallah da olurlar. Fakat hani arka tarafta daha bir ay önce bana özelden abi eBay nasıl yapılır diye yapıp da ertesi gün eBay'de milyon kazandım diye video çekince bana biraz tuhaf geliyor açık konuşmak gerekirse yani. İnşallah yapmıştır bu arada. Ama şunu demeye çalışıyorum. Hani anlatmaya çalıştığım şey bu biraz oluyor genellikle ve bu emin olun sizin işinize yaramayacak ve gün sonunda tecrübe sahibi olacaksınız. O yüzden kimle seçiyorsanız kim olursa olsun lütfen alanında uzman olduğuna gerektiyse ben size bir şey söyleyeceğim. Benim kitabım var ama gerçekten beni örnek alarak değil de yani beni bu konuda örnek alarak kitap yazsın arkadaşlar. Kitabı herkes yapamaz. YouTube videosunu 5 yaşında çocuk bile çeker ama bir kitabı herkes yazamaz. Kitap geçmişinin olduğuna bakın. Yani ortaya bir şeyler çıkartmak birikim gerektirir. Birikim yoksa bir şey dışarı çıkartamazsınız. Sadece güzel bir YouTube videosu çekersiniz. O yüzden mümkün mertebe hani alanında ne bileyim bir master yapmış. Yani illa üniversiteden mezun olması gerekmiyor bu konuda. Ben onu demiyorum. Demeye çalıştığım şey fiziki olarak gerçekten sizin ulaşmak istediğiniz yerde olan ve gerçekten olan bir insan olsun. Yani örnek veriyorum İngiltere'ye gelmek için bir video izliyorsanız ben İngiltere'deyim. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika'ya gitmek için istiyorsanız ben Amerika'da değilim. Yani doğru kişiyi siz seçeceksiniz. Doğru yanlış diye bir şey yok ama olmak istediğiniz yerde kim varsa onu seçmeniz lazım. Aksi takdirde ben örnek veriyorum. Çok ufak bir örnek vereyim buradan anlayacaksınız. Bugün Türkiye'de yüzlerce İngiltere'de şirket açmaya çalışan Türk şirketleri var. Bu olabiliyor tabii ki. Fakat onlar arayıp sorduğunuzda ne kadar örnek veriyorum 1000 pound, 2000 pound'a sana şirket kurarım. eBay hesabı açarım, Amazon hesabı açarım İngiltere'de. Tamam her şey okey. Bilgileri veriyorsunuz, parayı veriyorsunuz. Onlar bizi arıyor ya da bizim gibi birkaç kişiyi. Sonra diyor ki Akın abi ya da Akın evet işte bir şirket kurabilir miyiz? Ne kadar? İşte diyor ki abi ben sana 500 vereyim. Tamam ver örnek veriyorum. Şirketini kur. Bir bakıyorum ötekisinden sizden 500 daha almış. Ya bu ticaret bu arada bir şey diyemem ya ama şunu demeye çalışıyorum. Siz kendiniz İngiltere'de şirket açmak istiyorsunuz ama İngiltere'de olmayan birisinden bunu hizmet alarak yapmaya çalışıyorsunuz. Yani burada da kendi paranızı ve aklınızı biraz kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde tecrübe sahibi olursunuz. Ona bir şey diyemem ama demeye çalıştığım şey olmak istediğiniz yerdeki hizmetlere odaklanın. Yani kuşu nasıl bir kuştan yüzme eğitimi almayın. Çünkü zaten bunu yapıldığı için dünyada özellikle ülkemizde böyle şeyler var. Eminim buraya kadar dinlediyseniz bir şeyleri başarmak için gerçekten çabalıyorsunuz. Gecenizi, gündüzünüzü, düşüncelerinizi, aldığınız nefesi, zengin olmak, özgür olmak, istediğiniz her şeyi alabilmek ve istediğiniz zaman istediğiniz her yere ulaşabilmek, arka tarafta sabah uyandığınızda binlerce pound para kazanabilmek. Bunların hiçbiri rüya değil. Emin olun.